bize daha önce geldiler ama merkezimize ilk defa geliyorlar. Ve bu şekilde 4 gün boyunca programlar yapıyor olacağız. Ve bu programlarda da aslında Bhakti Yoga kampımız olmuştu bu yılın, geçen yılın Ekim ayında. Ve orada bir Bhagavad Gita'dan bir dörtlük üzerine konuşmuştu. Şimdi o seminerlerin daha uzun halini burada 4 gün boyunca beraber yapacağız. Ama öncesinde kirtan yapıyor olacağız. Birazcık burada Prabhu mantra söyleyecek. Ondan sonra da programımız başlayacak. Krishna
bir şey. Just fix it. Yeah. For fixing, you go back and then you come back to where you are. Yeah. And now you can. Yeah. Okay, Pariprashna, dear devotees and dear guests, I'm very happy to be here at Banca Yoga Center. Hare Krishna sevgili öğrenenler ve sevgili misafirler. Burada Banca Yoga Merkezi'nde olmaktan dolayı çok mutluyum. When Nrsimha Krishna Prabhu and Nadaji Krishna Mala visited us last year in the summer at our Romanian festival, I told him one thing. Nrsimha Krishna ve Nadaji Krishna Mala bizi geçen sene Romanya Festivali'ne ziyaret ettiklerinde ona bir şey söylemiştim. I told them that in a way Istanbul Yatra and Romanian Yatras are sisters. Bir şekilde Romanya Yatrası ve İstanbul Yatrası birbirleriyle kardeşler. But the difference is that Turkish Yatra and especially Istanbul Yatra is the elderly sister from which smaller sister is learning. Ama aradaki fark
Türk tiyatrosu ve özellikle İstanbul tiyatrosunun roman tiyatrosuna göre daha büyük bir kız kardeş gibi olması, abla gibi olması ve roman tiyatrosunun onlardan öğrenecek olması. And devotees in Romania are very, very inspired by all the wonderful preaching activities that you are doing here at the Gauranga Center. Ve Romanya'daki adananlar sizin burada Gauranga Yoga Merkezi'nde yapmış olduğunuz Krishna bilincini yayma faaliyetlerinden dolayı çok ilham duyuyorlar. And in general around Turkey. Ve genel olarak da Türkiye'nin genelinde yapmış olduğunuz And I faaliyetlerden. saw many times different pictures from the programs that Nisimha Prabhu is arranging here. Burada Nesima Prabhu'nun ayarladığı programlardan birçok farklı fotoğraflar gördüm şu ana And kadar. it was my dream to visit and to see the place and to feel the vibes here. Ve benim de buraya gelmek, bu yeri görmek ve buradaki enerjiyi hissetmek hayalimdi. And I want to say one thing. Ve bir şey söylemek istiyorum. This summer we visited 26th Avenue where Srila Prabhupada started the ISKCON movement in the Western countries. Batı ülkelerinde Srila Prabhupāda'nın hareketi başlatmış olduğu ikinci meydanı bu sene yazın geçen sene ziyaret etme şansımız oldu. And that center is situated downtown New York. And it's the same mood, the same atmosphere. Ve New York'un aşağı sokaklarında bulunuyor bu yer. Ve aynı mod, aynı hali, aynı atmosfer var orada. So thank you very much for inviting us with Moksharupa, and we are very, very happy to serve you. Bizi davet ettiğiniz için Moksharupa'yla beraber çok teşekkür ederiz ve size hizmet etmekten dolayı çok mutluyuz. So, as it was discussed with Nisimha Krishna Prabhu that during this visit I will repeat the seminar that I gave in the summer at the Bhakti camp. Nesima Krishna Prabhu ile konuştuğumuz gibi Bhakti kampında vermiş olduğum seminerin devamını yapacağım. And during the Bhakti camp we did not have time to go deeper in different subjects that I covered during the seminar. Ve Bhakti kampı sırasında bahsettiğimiz konulara derinlemesine girme şansımız olmamıştı. The title of that seminar was Surrender, Pranipat, Honest Inquiry, Pariprashna and Sevaya or Humble Service. 3 qualifications for receiving spiritual knowledge. Kampta yapmış olduğumuz seminerlerin başlığı tam bir teslimiyet yani Pranipat, samimi bir şekilde soru sorma, Pariprashna ve alçak gönüllü hizmet yani Seva, spiritüel bilgi ve Bhakti'yi edinmek için gerekli olan 3 niteliktir. And technically it's not just qualification to receive knowledge but also is a qualification to receive Bhakti and devotion. Ve bu sadece bilgiyi edinmek için gerekli olan 3 nitelik değil, aynı zamanda da Bhakti yani adanmayı elde etmek için gerekli olan nitelikler. And we have some new guests or maybe some devotees or people who did not attend the festival, the seminar at the festival. Belki aramızda yeni gelmiş misafirlerimiz olabilir ve tamamını. I remember, it's very wonderful. I remember how once Bhakti Maharaj, he put that question and then he asked another one. Bir keresinde Bhakti Maharaj böyle bir soru sormuştu ve sonra başka bir soru daha sormuştu. Who realized Bhagavad Gita after studying it? Ben ona çalışarak kim Bhagavad Gita'yı farkındalığına ulaştı diye sormuştu. So since we are not able to realize it immediately, therefore we need to repeat the material that we are studying. Biz onu sadece okuyarak farkındalığa ulaşamadığımız için okuduğumuz şeyleri tekrar etmemiz ve çalışmamız gerekiyor. And therefore, in a sense, we will repeat some very, very important messages that we received from the pages of Bhagavad Gita. O yüzden Bhagavad Gita'nın sahip olanların edinmiş olduğumuz çok önemli mesajları tekrar edeceğiz. And especially the message that is conveyed in the Bhagavad Gita 4:34. Özellikle de Bhagavad Gita 4.34'te verilmiş olan mesajı inceleyeceğiz. And usually devotees know this verse. Genelde adananlar bu kıtayı bilirler. Who knows this verse by heart? Tatvidi Pranipatina. Very good. Kim bunu ezbere biliyor? So, our discussion will be based on that verse. Bu tartışmamız, bugünkü tartışmamız bu kıtaya dayanıyor olacak. And on the purport also. Ve aynı zamanda bu kıtanın açıklamasına. And the verse is saying that Vidi Pranipatina, Pariprashna Sevaya, Upadikshanti Tegyanam Gyanina Statvadarshina. Ve kıtada bu söyleniyor. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him.
The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Sadece bir manevi öğretmene yaklaşarak ondan gerçeği öğrenmeye çalış. Ondan alçak gönüllü bir şekilde sorgular ve ona hizmette bulun. Kendi idrakine varmış olan ruhlar sana bilgi aktarırlar çünkü onlar gerçeği görmüşlerdir. Srila Prabhupada is covering a lot of different, very important truths for our spiritual advancement in the Purport. Bu kıtanın açıklamasında Srila Prabhupada bizim manevi hayatımız için çok önemli olan birçok noktaya değiniyor. But one idea that he is stressing is that no one can become spiritually realized if he is just speculating or manufacturing his own process of realization. Vurgulanan noktalardan bir tanesi, bir kişi eğer kendi spekülasyonlarına dayanarak bir gerçek oluşturmaya çalışırsa o kişi manevi olarak asla ilerleyemez. And Prabhupada is also writing that this is usually the fashion of the foolish pretenders. Prabhupada diyor ki özellikle aptal taklitçilerin yöntemlerinden bir tanesidir bu. And in the material world, the conditioned soul has different problems or different issues with which he has to deal. Maddi yaşamda koşullanmış olan ruhların uğraşmak zorunda oldukları farklı sıkıntıları vardır. And pretension is one of them. Ve taklit etmek de bunlardan bir tanesi. Along with mental speculation, with spiritual laziness, Zihinsel spekülasyon ya da spiritüel tembellik de bunlardan biridir. along with rebelliousness and unwillingness to accept any authority in life. Aynı zamanda isyankarlık ve hayatta herhangi bir otoriteyi kabul etmek istememek. Nowadays we live in a time when, in principle, it's a kind of like guru unfriendly time. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ilki olarak insanlar guru fikrine yabancılar. Because people are not inclined to accept any authority. Ve bunun nedeniyle insanlar herhangi bir otorite kabul etmek istemiyor olmaları. And there are many other problems with which this conditioned soul is confronting in his material existence. Koşullanmış ruhun maddi varoluşunda yüzleşmek zorunda olduğu birçok farklı problem vardır. Karmic reactions, our different samskaras that we have inside. Karmik tepkiler, içimizde bulunan birçok farklı samskaralar, Our dual nature, bizim ikiliklerden oluşan doğamız. like Vedas describe that we have two natures. We have Devankara and we have, it's called, Devankara, and I forgot the second one, but we have the spiritual side of our nature and we have the material side of our nature. Ve ona göre bizim Devankara denilen spiritüel bir tarafımız vardır, bir de maddi olan bir tarafımız vardır. Narankara is the second one. İkincisi Narankara. And we try to bring up or we try to cultivate our spiritual nature, but this material nature is still there, is still active, and sometimes is completely covering us. Biz spiritüel doğamızı ortaya çıkarmaya çalışırız ama bu maddi doğa hala oradadır ve bizi bazen kaplar. And this is the result of avidya or ignorance. Ve bu da avidya'nın yani cehaletin sonucudur. And in his Yoga Sutra says Patanjali, he is making a interesting statement. Aziz Patanjali Yoga Sutralarında ilginç bir ifadede bulunur. He is defining avidya. Avidya'yı tarif eder. And we see here on the slide, he is saying, avidya, ignorance, is the basic cause of the conjunction of soul and matter. Burada slide'da görüyoruz, avidya'nın tanımını yapıyor. Avidya, ruhla maddenin birleşmesinin temel nedenidir. Mm-hmm. So this is the energy that is keeping the soul and matter, the solar body, together. Aslında bedenle ruhu bir arada tutan şey bu cehalettir. And then he's saying that by the removal of ignorance, conjunction is removed. This is the absolute freedom of the soul. Ve cehaletin ortadan kaldırılmasıyla bu bağ da ortadan kalkar. Bu ruhun tam anlamıyla özgürlüğe ulaşmasıdır. And sometimes in the cycles of yoga and in New Age cycles also, people, they translate avidya as just a lack of enlightenment. Bazen yoga çevrelerinde veya New Age akımlarda görüyoruz ki avidya aydınlanmadan yoksun olmak olarak görülüyor. They're saying that avidya is a lack of awareness.
ya da bir farkındalık eksikliği gibi, a lack of experience and knowledge. deneyim veya bilgi eksikliği gibi. But Vyasa, the original commentator of Yoga Sutra, he's saying that avidya is not just a lack of knowledge. Ama Yoga Sutra'nın esas yorumcusu olan Vyasa'ya göre avidya sadece bir bilgi eksikliği değildir. He's saying, he's giving a few definitions here about what is actually avidya. Burada avidyanın aslında ne olduğuna dair birkaç tanım verdiğini görüyoruz onun. And he's saying that this avidya or lack of wisdom, spiritual wisdom, is a particular mindset of security and pleasure in ignorance. Ve o avidyayı, yani bu spiritüel bilginin eksikliğini aslında kendimizi güvende hissettiğimiz ve cehalette olmaktan aslında keyif aldığımız belli bir zihinsel durum olarak tanımlıyor. Those of you who visited India maybe 10-15 years back, often we could see a very interesting scene. 10-15 yıl önce Hindistan'da bulunduysanız bunu hatırlayabilirsiniz. Çok ilginç bir manzarayla karşılaşıyorduk. Sometimes you can see in a sewage canal you could see some pigs. Bazen bir böyle kanalizasyonda yani atıkların olduğu yerde bir domuzla karşılaşabiliyordunuz. And you just look at the water in the sewage canal and you immediately become sick. What to say about touching it? Ve o kanalı gördüğünüzde siz dokunmayı bırakın yani görür görmez hasta oluyordunuz. But for pigs it was like jacuzzi. Ama domuzlar için bu bir jacuzzi gibiydi. They felt completely safe and completely happy, and it was full of ananda, bliss for them. Ama onlar kendilerini tamamen orada güvende hissediyorlar ve mutlu, sanki bir ananda bir yani mutlu hali. So we humans, when we are looking at pigs in this state, we think this is really ignorance. Biz insanlar bu şekilde domuzları gördüğümüzde bunun gerçekten cehalet hali olduğunu düşünüyoruz. And in the same way, angels or demigods, when they are looking at what is giving us satisfaction in life, they are kind of like, my God, this is unacceptable. Ama melekler ya da yarı tanrılar da bize neden keyif verdiğini gördüklerinde onlar da böyle yapıyorlar ve aman tanrım bu kabul edilemez diyorlar. Besides that, another definition of ignorance is a rebellious, allergic reaction to spirituality. Ve avidya'nın bir diğer tanımı ise spiritüelliğe karşı isyankar hatta alerjik bir tepki göstermek. Like people sometimes they come to restaurants and they're very particular about what to eat, what not to eat, because if they get allergy, then that's it. Biliyorsunuz bazen birisinin restorana gittiğinde bir şey alerjisi varsa o yemekleri seçme konusunda çok dikkatlidir. So in the same way, sometimes people are very allergic to any manifestation of spirituality. Bazı insanlar da spiritüelliğin herhangi bir şekilde ortaya çıkışına karşı bir alerji duyarlar. And the third definition that Vyasa is giving is saying it's an illusory perception of reality which conflicts with the spiritual knowledge. Ve Vyasa'nın verdiği üçüncü tanıma baktığımızda burada da spiritüel bilgiyle aslında çelişen bir şekilde gerçekliğin yanıltıcı bir şekilde algılanması olarak avidyayı And tanımlıyor. I did not have time to include that sutra from Yoga Sutra here. Burada Yoga Sutra'dan bir bölüm var, onu dahil edemedim. But he's given an example of what means this perception that is conflicting with the spiritual knowledge. Ama bunu açıklıyor, bu spiritüel bilgiyle çelişen bu tür bir algı anlamıyla bu yanılsama. And he's saying anitya, ashuchi, dukkha, anatma, asu, nitya, shuchi, sukha, atma, kyati, avidya, which means that ignorance is to take anitya for nitya, or things that are temporary for eternal. O diyor ki yani kızın çevirisi şöyle, aslında cehalet anitya olanı nitya olarak nitya sanmaktır. Yani geçici olanı kalıcı zannetmektir. For example, this body, sometimes we have an attitude that it will never die. Örneğin biz bedenimize baktığımızda sanki hiç ölmeyecekmiş gibi düşünürüz. Or ashuchi for shuchi, things that are not pure to be pure. Ya da asuchi'yi suchi olarak yani temiz olmayan bir şeyi temiz olarak kabul etmek anlamında. For example, sometimes people are saying that alcohol is pure. Bazen insanlar diyor ki alkol saf bir şey. According to the Vedas, alcohol is the most contaminating thing. Ama Vedalara göre alkol en kirli, en pis şeydir. And anatma for atma, we take the temporary material body, material mind to be atma, to be ourselves.
Ve anatma ve atma olarak düşünmek. Yine bu geçici bedeni ruhumuz zannetmek. And Patanjali is saying, Khyatira Vida, this is exactly Vida, this is exactly what ignorance is. Ve Vyasa'da burada bu tamamıyla cehalettir. Yani cehalet tamamıyla budur diyor. And in that reference, Shri Krishna is saying in Bhagavad Gita, we see this verse. Burada Shri Krishna'nın Bhagavad Gita'da şöyle söylediğini görüyoruz. He's saying that embodied beings are bewildered by the ignorance which covers their real knowledge. Bedenlenmiş olan varlıklar gerçek bilgilerini örten cehaletten etkilenirler ve bundan dolayı kafaları karışır. And commenting on this verse, Baladevi Debhushna, one of the commentators, he's writing. Ve bu kıta üzerine Baladevi Debhushna da şöyle bir yorum yapıyor. He's saying that ignorance or avidya is anadi, which means is beginningless. Ve o diyor ki cehalet aslında anadidir, yani başlangıcı yoktur. And it takes the form of misdirecting the jiva's attention Ve o civaların dikkatlerini başka bir yöne çeker, böyle bir form alır. away from the absolute truth. Onları mutlak gerçeklikten bu şekilde uzaklaştırır. So, the opposite of ignorance is knowledge. Cehaletin zıttı bilgidir. What is the Sanskrit word for knowledge that usually we read in Prabhupada's books? Bizim genelde Şila Prabhupāda'nın kitaplarında okuduğumuz bilginin Sanskrit dilindeki karşılığı nedir? Gyan. 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 So, I'm sure that devotees who spend some years in Krishna consciousness, you heard the definition of pure devotional service. Eminim ki Krishna bilincinde yıllarını harcamış olan arınanlar saf adamla hizmetin ne olduğuna dair bu tanımı duymuşlardır. And that definition is saying Anyabhilashita Jnana, Jnana Karmaya Navritam, Anukulena Krishnana Shilanam Bhakti Uttama. Ve saf adamla hizmeti bu şekilde tanımlanır. The pure devotion means devotion which is not mixed with jnana, which is not mixed with karma, not mixed even with yoga. Yani saf bir adamla hizmeti karmayla, gyanayla bunlarla karışmamıştır. And it should be favorable towards Krishna. Ve onun aynı zamanda Krishna'ya yönelik olması gerekiyor. Onu memnun etmeye yönelik olması. And I would like to point out that sometimes devotees are doing a mistake. Ve bunu vurgulamak istiyorum. Bazen adamlar bir hata yapıyorlar. They're hearing this sort of verses or statements that devotion for devotion we don't need jnana. Bazen bu tür ifadeler veya kıtalarla karşılaşıyorlar ve diyorlar ki adamın hizmeti için aslında bizim bilgiye ihtiyacımız yok. Yani. In 90s, when we were young devotees, 90'larda biz genç adamlarken sometimes we could hear the statement that you should just distribute books, don't read them. bazen böyle bir şeyle karşılaşıyorduk. Kitapları sadece dağıtmanız gerekiyor, okumanıza gerek yok diyorlardı. Life is short, so therefore no time for reading, just sharing it. Hayat kısa, o yüzden okumak için yeterli vakit yok, sadece dağıtın. And when we were trying still to read something, they said, you have the tendency for jnana. Ve yine de biz bir şey okumak istersek o zaman da senin gyanaya eğilimin var derlerdi. And therefore sometimes we have this perception that no need for studying, no need for going deep into our philosophy. Bazen böyle bir algıya sahip oluyoruz. Yani çalışmamıza veya bu felsefeye daha derinlemesine inmemize gerek yok zannediyoruz. But we should understand that jnana about which Rupa Goswami is referring, or our previous acharyas are saying, is not the jnana that we should renounce. Ama Rupa Goswami'nin ve bizim önceki acharyalarımızın bahsettiği gyana, bizim feragat etmemiz gereken gyana değil aslında. So when Krishna is saying in this verse that we started with, that 434, that you should approach a spiritual master and receive knowledge. Ve Krishna 4.34'te bir manevi öğretmene yaklaşmasın ve ondan bilgi almasın dediğinde We have knowledge about devotional service and we have knowledge in personal knowledge. bizim iki tür bilgiden bahsettiğini görüyoruz. Bir adamla hizmetiyle ilgili bilgi de gayri şahsiyetçilikle ilgili. Or we have speculative knowledge. Ya da daha çok spekülasyonlara dayanan bilgi. And speculative knowledge we have to get rid, but we have to cultivate devotional knowledge. Evet, bu spekülasyona dayanan bilgiden kurtulmamız gerekiyor ama bizim adamla hizmetiyle ilgili bilgiyi de geliştirmemiz gerekiyor. So knowledge that we are receiving from our spiritual masters is not jnana that we should renounce. Bizim manevi öğretmenimizden aldığımız bilgi
bizim vazgeçmemiz, kurtulmamız gereken gyana değil. It's actually pure knowledge that is connecting us with the Supreme Lord. Bu aslında bizim Yüce Rab'le olan bağlantımızı kuran saf bilgi. And in one very beautiful article, Çok hoş bir makalede, which was published in Gaudiya Patrika, it was a journal during the time of Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati zamanında Yoga Bhaktisi denen bir dergide bu yayınlanmıştı. He had a disciple by the name Bhakti Pragyan Keshava Maharaj who wrote an article regarding that subject. Bhakti Pragyan Maharaj diye bir Maharaj vardı, o yazmıştı bu. Bhakti Pragyan Keshava Maharaj vardı, o yazmıştı bu makaleyi. Bhakti Pragyan Keshava Maharaj actually was the sannyas guru of Srila Prabhupada. Aslında Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, Srila Prabhupāda'nın sannyasi gurusuydu. And he's saying that jnana is divided into 5 categories that we see here on the slide. Ve slide'de gördüğünüz gibi aslında gyana'nın 5 tane bölüme ayrıldığını söylemişti. So we have 5 different types of jnana or knowledge. Yani bilginin ya da gyana'nın 5 farklı türü vardır. Indriyartha jnana or knowledge for the purpose of sense gratification. İndriyartha gyana yani duyu tatmini için olan bilgi. How to live happily in the material world. Maddi dünyada nasıl mutlu bir şekilde yaşayabiliriz? Then we have Naitika jnana, moral knowledge. İkinci olarak Naitika gyana yani ahlaki bilgi var. Then we have Ishvara jnana, knowledge about the Supreme Controller. Sonra İşvara gyana en yüce olan kontrol eden kişiyle ilgili bilgi. Brahma jnana, which means impersonal knowledge about the Absolute. Brahma gyana mutlakla ilgili olan gayri şahsi bilgi. And finally we have Shuddha jnana or pure knowledge. Ve nihai olarak da Shuddha gyana yani saf bilgi vardır. And Bhaktivinoda Thakur, we see here a quote in which he is defining this pure knowledge. Ve Bhaktivinoda Thakur'un burada en altta gördüğümüz cümlede bu saf bilginin ne olduğunu tanımladığını görüyoruz. And he's saying that knowledge about reciprocal relationship between Bhagavan and Jiva is known as pure knowledge or Shuddha jnana. Bu Bhagavan ve Jiva arasındaki karşılıklı ilişki hakkındaki bilgi saf bilgi olarak ya da Shuddha gyana olarak bilinir. Now, in his book, A Comprehensive Guide to Bhagavad Gita, written by Hridayananda Das Goswami, Bhagavad Gita'ya tam kapsamlı bir açıklamayı içeren Hridayananda Goswami Maharaj'ın yazmış olduğu bir kitap var. he's giving 24 examples regarding where Krishna is describing the need of knowledge for our lives. Ve burada bu kitapta Krishna'nın yaşamlarımız için neden bilgiye ihtiyaç duyduğumuza dair vermiş olduğu 24 tane örnekten bahsediyor. Knowledge for liberating ourselves from ignorance, Kendimizi cehaletten özgürleştirmek için gerekli olan bilgi, knowledge to regain our lost relationship with the Supreme Lord, Yüce Rab'le olan ilişkimizi tekrar kazanmak için gerekli olan bilgi and ultimately knowledge for bhakti. ve nihai olarak da bhakti için bilgi. And here on this slide we see a few examples. Ve burada slide'da birkaç tane örneğini görüyoruz. We don't have time to cover all of those 24 examples, but just a few examples from Bhagavad Gita in which Krishna is stressing the importance of cultivating pure knowledge. Ve biz bu 24 örneğin hepsini inceleme şansına sahip değiliz ama burada neden bilginin önemli olduğuna dair Krishna'nın Bhagavad Gita'da konuştuğu bazı bölümleri görüyoruz. Psalm 4:38, he's saying nothing purifies like knowledge. Bhagavad Gita 4:38'de hiçbir şeyin bilgi gibi arındırmayacağını söylüyor Krishna. By the knowledge brought along, even the most sinful person will cross over all evil. Bilginin gemisiyle bile tek başına en günahkar kişi bütün günahların üzerinden geçebilir. Now, who had doubts in spiritual lives? Kimin burada şüphesi var spiritüel yaşamla ilgili? Who had any doubts in the process, maybe in the Mahamantra, in the authenticity of the Bhakti school? Kim Bhakti okulun otantik olduğuna dair veya bu Mahamantra'yı söyleme süreciyle dair şüphe duydu şu ana kadar? Don't be shy, because doubts actually is the manifestation of intelligence. Lütfen burada çekingen olmayın çünkü aslında şüphe duymak zekanın belirtisidir. So nothing wrong with doubts. Yani şüphe etmekle ilgili yanlış olan bir şey yok. If you don't doubt, you don't realize things, you don't think deep about things, you just accept blindly. Şüphe etmezseniz bir şeyleri fark edemezsiniz, onları derinlemesine anlayamazsınız ve kör bir şekilde kabul etmiş olursunuz.
And Krishna is saying that this samshaya doubts is removed by knowledge. Ve Krishna diyor ki bu samşaya yani bu tür şüpheler aslında bilgiyle ortadan kalkar. Knowledge cuts away doubt. Bilgi şüpheyi ortadan kaldırır. So and so on and so on and so on. I mean, in the whole Bhagavad Gita, we can find a lot of statements in which Krishna is saying that knowledge purifies, knowledge liberates us, knowledge is connecting us, and so on. Buna gibi birçok örnek bulabiliriz. Bilginin bizi arındırdığını söyler, bilginin bizimle Rab arasındaki bağlantıyı kurduğunu söyler, bizi özgürleştirdiğini söyler. So, generally in Sanskrit, when we speak about knowledge, we have this word jnana, as we said. Genel olarak Sanskrit dilinde bilgiden bahsettiğimizde jnana dediğimiz bu kelimeyi kullanırız. But in our Gaudiya Vaishnava tradition, we have sometimes other words that are used to define knowledge. Ama bizim Gaudiya Vaishnava geleneğimizde bazen bilgiyi tanımlamak için kullandığımız başka kelimeler de vardır. For example, we have the word tattva or we have the word siddhanta, which is interchangeable with the word jnana or knowledge. Bazen biz tattva veya siddhanta kelimelerini kullanırız. Bunlar da bilgi yerine geçebilirler. Yani jnana yerine. Siddhanta means philosophical conclusions that leads you to understanding the truth. Siddhanta demek bizim gerçeği anlamamıza yardımcı olan felsefi sonuçlar anlamına gelir. And tattva means the truthful statements. Ve tattva da gerçeği içeren ifadelerdir. From the etymological point of view, tattva means that. That's like that. No discussion. Etimolojik olarak da tattvanın anlamı budur demektir. Yani budur ve bundan başka bir şey değildir. So therefore, sometimes we can hear in our disciplic succession that you should get tattva or you should get siddhanta from a Vaishnava. O yüzden biz bazen geleneğimizde bunu görürüz. Yani öğretmen-öğrenci zincirimizde birisinden tattva veya siddhanta almalısın derler. And to inspire devotees to be serious about studying the tattva, or studying siddhanta, studying knowledge, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati is making a very, very beautiful statement in one of his writings. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur adananları bu siddhanta ve tattvayı edinme konusunda onlara ilham vermek için çok güzel bir yazı yazıyor. And he is saying, we see here a few verses. Burada birkaç tane kıta görüyoruz. And he is saying, Siddhanta vihina hoila Krishna chintalagina, sambandha hinarakabu abideya hoina. He's saying that without Siddhanta or without knowledge of transcendental truths, no one's heart can ever be spiritually attuned with Lord Krishna. Burada deniyor ki transcendental bilgi gerçekten siddhanta olmadan hiç kimsenin kalbi spiritüel olarak Rab Krishna'nın kalbiyle akord olamaz. So Krishna Chinta means you'll never become Krishna conscious without knowledge. Krishna Chitta yani siz hiçbir zaman bilgi olmadan Krishna bilinçli olamayacaksınız demektir. So Manda Hinerakabo Abideya Hoina, then he is saying that if one lacks knowledge of his relationship with Krishna, then proper execution of devotional service and relationship to him Abideya is impossible. Ve sonra devam ediyor. Eğer bir kişi Krishna ile olan ilişkisiyle ilgili bilgiden yoksunsa Sambandha'dan, o zaman onunla ilişki içerisinde adamlı hizmetin doğru şekilde uygulanması yani Abhidaya imkansız olacaktır. And just to make things practical, I'll give you an example. Pratik bir şekilde bunu anlatabilmek için size bir örnek vermek istiyorum. You have a choice. Bir seçeneğiniz var. To sit at the kirtan or to go downstairs and take prasadam. What would be your choice? Kirtanda It's a oturmak ya difficult da one. aşağı inip prasadam almak biraz zor bir seçim ama hangisini seçerdiniz? Kirtan. Of course. Okay. А можно совместить и то, и другое? You have a choice to chant your rounds or to sit at the kirtan. Ve turlarınızı yapmakla kirtanda oturmak arasında hangisini seçerdiniz? Who is for japa? Who is for kirtan? Sen japadan yana, kimden kirtandan yana? And you know what? Ve biliyor musunuz? Technically, you have to sit at the kirtan. Aslında teknik olarak kirtanda oturuyor olmanız Because gerekiyor. kirtan is more rare. The opportunity is more complicated to
to take part in the kirtan first of all. İlk olarak kirtanda yer almak daha karmaşık bir süreçten geçmeyi gerektiriyor ve bu daha nadir olan bir şey. And the second one, you get more benefit from kirtan than from japa. Ve ikinci olarak da siz japadan aldığınız faydadan daha fazla fayda alırsınız kirtanda. Now we are not chanting japa anymore, just Japa yapmamıza gerek yok. no, we are chanting japa to take part in the kirtan. Yani biz kirtana katılabilmek için japa yapıyoruz. So it's like inspiration and expiration, and we need both. Yani hem bizim ilham duymaya ihtiyacımız vardır hem de bunu ifade etmeye. But young devotees, they're not sure about the process. They're not sure. Should I go downstairs and take prasadam? Should I do my japa? Should I go to the kirtan? Should I go to the Bhagavatam class? What should I do? Genç adamlar bazen bu konuda netleşemedi. Acaba aşağı yukarı sağdan mı yemem gerekiyor, kirtanda mı kalmalıyım, şu anda gidip japamı mı yapmalıyım, Bhagavatam dersine mi katılmalıyım? Therefore, we need knowledge from the spiritual master who is telling you, the priorities. O yüzden bizim manevi öğretmenden bu bilgiye ihtiyacımız vardı. O bize neyin öncelikli olması gerektiğini söyler. He's explaining you how to practice abhidaya or the process in a right way. O bize abhidaya'yı, yani bu süreci nasıl doğru şekilde gerçekleştireceğimizi açıklar. Then he's saying, one who lacks knowledge of Sambandha, the relationship between Krishna and the living entities, can never attain prayojana, or the supreme goal of life, namely pure love of God and Krishna Prema. Sonra şöyle devam eder. Bir kişi eğer Sambandha bilgisinden yoksunsa, o kişi Krishna ile canlı varlıklar arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman, yani bunu anlayamazsa hiçbir zaman prayojana'ya ulaşamaz. Yani hayatın nihai amacı olan Krishna Prema'ya, Tanrı'ya duyulan saf aşka. One who is distracted by bogus philosophical conclusions about devotional service, Kusidanta, is not performing actual devotional service to Krishna. Eğer bir kişi adanma hizmetiyle ilgili felsefi bazı doğru olmayan sonuçlardan etkilenirse, yani kul sidantaya kapılırsa, o kişi Shri Krishna'ya gerçek anlamda adanma hizmeti yapamaz. And then in the last verse, he's saying, Siddhanta lasagya anarthato chadena. He's saying that one who is lazy in properly understanding the Vaishnava philosophical conclusions can never become free from anarthas, the unwanted bad habits and philosophical misconceptions which impede devotional service. Ve Vaishnavaların felsefi sonuçlarını anlama konusunda tembel olan bir kişi hiçbir zaman kendi adanma hizmetini engelleyecek olan anartalardan, istenmeyen kötü alışkanlıklardan ve felsefi yanlış kavramlardan özgürleşemez. Alas means laziness. So if you're lazy, you'll never get lazy in studying. You'll never get rid of your impurities, anarthas. Alas, tembellik demektir. Yani felsefi çalışma konusunda tembellik anlamına gelir. O zaman biz hiçbir şekilde anartalarımızdan kurtulamayız. Kötü alışkanlıklar. And in the end, he's saying, Jadi Krishna Brahmi Kori Krishna Seva Korina, that one who mistakes Krishna as belonging to material plane can never render actual service to the Lord. Ve son kıtada da şöyle diyor, bir kişi eğer Krishna'nın maddi düzleme ait olduğu hatasına kapılırsa, o kişi hiçbir zaman Rab'be gerçek anlamda bir hizmette bulunamaz. So, where do we get Siddhanta? Where do we get knowledge? Biz bu Siddhanta'yı, bilgiyi nereden ediniriz? From where? From spiritual master. From the spiritual master. Manevi öğretmenden. From where else? Başka nereden? From Shastras and from Ve sadhus. sadılar. From sadhus. Guru, sadhu and Shastra. Guru, sadı ve şastra. But of course, to understand the Shastras, we need the authority, or we need the help of sadhus, Vaishnavas, and we need the help of the spiritual master. Ama tabii ki şastraları anlayabilmek için bizim sadulara ihtiyacımız vardır ve manevi öğretmene ihtiyacımız vardır. And the most prominent sadhu in our life is our own spiritual master. Ve hayatımızdaki en etkili olan sadı da bizim manevi öğretmenimizdir. But you don't receive knowledge from him automatically. Ama ondan bilgi otomatik bir şekilde alamazsınız. Can a man just, or a boy can just approach a girl and say, I like you, you're beautiful, let's get married? Bir erkek bir kıza yaklaşıp da senden hoşlanıyorum, sen güzelsin, evlenelim diyebilir mi? Here in Turkey, you probably will be beaten for that approach towards women. Sanırım kadınlara Türkiye'de bu şekilde yaklaşırsanız dayağı yiyebilirsiniz. So
So in the same way, you can't approach a spiritual master and say, hey Guruji, so where's the knowledge? Please give me knowledge. Yani spiritüel öğretmene de Guruji'ye de bu şekilde yaklaşamazsınız. Ay Guruji nerede bilgi, hadi ver bana diyemez. No, if you want to establish a relationship with a girl, with a professor at the university, with anybody, you need to have some approach, some correct, proper approach towards that person. Bir kızla, bir genç kızla ya da üniversitedeki bir profesörle veya herhangi birisiyle bir ilişki kurmak istiyorsanız ona doğru şekilde yaklaşmanız gerekir. So Krishna is explaining, Pranipat, Pariprashna and Sevaya, this is the proper approach towards the spiritual master. You have to surrender, you have to put questions, and you have to serve him. Krishna'dan manevi öğretmene nasıl yaklaşmamız gerektiğini bu şekilde açıklıyor. Pranipat, Pariprashna ve Sevaya. Yani ona teslim olmalıyız, ondan öğrenmeliyiz, sormalıyız ve aynı zamanda hizmette bulunmalıyız. And tomorrow we'll start discussing what means Pranipat, then day after tomorrow we'll speak about what is Pariprashna, and on Sunday we'll speak more about Seva, what it means to serve the spiritual master. Yani Pranipat hakkında konuşacağız, yani teslimiyet, sonra Pariprashna, yani sorgulama ile ilgili ve en son günde Seva, yani hizmetle ilgili konuşacağız. And we would continue with some definitions of who is a spiritual master, who is a guru. Şimdi bir manevi öğretmenin kim olduğu, bunun ne olduğu ile ilgili bazı tanımlar üzerine konuşacağız. But do you have any questions about things that we discussed so far? Ama şu ana kadar üzerine konuştuğumuz konularla ilgili herhangi bir sorunuz var mı? I'll answer those questions and then we'll go and we'll define who is a guru. Biz önce bu sorulara cevaplayacağız, ondan sonra gurunun kim olduğuna dair konuşmaya başlayacağız. So, Mataji Megambari, please. Krishna. Benim sorum şöyle, dersin başında cehaletin başlangıcı yok diyoruz burada. Yani ben bunu anlayamadım. Cehalet bu maddi dünyayla birlikte başlamıyor. Başlangıcının olmaması ne demek? Bunu biraz daha anlamak istiyorum. In the beginning of your talk, you have mentioned that actually this Abhidya is anadi, so it has no beginning. What does it mean? Did it not start with the creation of this material existence? Was it always there? Could you please explore a little bit on this? The simplest answer to that is that it remained from the previous creation, cycle of creation. Bununla ilgili en verilecek en basit cevap, onun önceki maddi yaratılıştan kalmış olduğu. Lord Chaitanya is saying that somehow Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam Mandishane Bhavam Buddha, somehow or other I felt this material world, somehow or other I was covered by that avidya. He's not specifying it. Rab Chaitanya bundan bahsediyor. Biz bir şekilde bu maddi enerji tarafından, bu cehalet tarafından örtüldük diyor. But we know the creation and destruction of the universe is cyclic. I mean, it's creating, destructing, creating, destruction, and so on. Ama maddi varoluşu biliyoruz ki döngüler şeklinde yaratılıyor, sonra yok oluyor, yaratılıyor, yok oluyor, yaratılıyor, yok oluyor. And according to the Vedas, we were born in these universes many times, and we saw the creation of the universe and we saw the destruction of the universe. Biz bu maddi yaratışa Vedalara göre o kadar çok doğduk ki biz onun yaratılışını da gördük, yok oluşunu da gördük. And even when Lord Mahavishnu, he withdrew the universe in his body, Ve Mahavishnu bütün evreni kendi bedenine doğru çektiğinde, he withdrew them, or he absorbed the universe together with all the jivas from the universe. ya da evrendeki bütün civalarla birlikte onu emdiğinde, yani bütün varoluş içine emdiğinde, And before the next manifestation, why he's manifesting the universe? Tekrar yaratılışı gerçekleşmeden önce neden bunu yapıyordu? Because he's hearing inside the voices of the jivas who want to be active in the material world, according to their karma. Çünkü içinde civaların karmalarına göre bu maddi dünyada yapmak istedikleri şeyleri duyuyordu. We want to enjoy, we want to open another business, we want to try again, we want to marry again. Maybe this time we'll be lucky. Onlar diyorlardı ki bir başka işe başlamak istiyorum, belki bu sefer başarılı olacağım veya tekrar evlenmek istiyorum. And then the Lord is saying, okay, try it one more time. Get it. Ondan diyor ki tamam tekrar deneyin isterseniz, buyurun diyor. So this is one of the descriptions that is given in the purport to Brahma Sutra or Vedanta Sutra by Baladev Vidyabhushan. Bu Brahma Sutra ve Vedanta Sutra'ya Baladev Vidyabhushan tarafından verilmiş şu an açıklamada geçiyor. Buradaki nedenlerden bir tanesi. Therefore, Anadi means no beginning because it's from previous creation when there was another cycle of time. Now we have this cycle of time.
O yüzden de anadi deniyor. Çünkü bu devam eden bir döngünün içerisinde hep sürekli orada yani. Anadi karma file. That we receive karmic reaction from beginning time. You can't trace it. Yani bu karmik tepkiler aslında bizim için başlangıcı olmayan bir zamandan geliyor. And only the spiritual master is able to cut that knot of karma. Ve sadece spiritüel öğretmen bu karmanın düğümünü kesebilir. Okay, let's define who is a guru, who is the spiritual master. Şimdi gurunun kim olduğunu tanımlayalım. We have a few definitions Burada birkaç tane tanım görüyoruz. from the Vedas. Vedalardan alınmışlar. And a general definition of a spiritual master or a guru is like we see here, a spiritual teacher, a sage, a mentor, spiritual leader, master, expert, authority, pandit, specialist or elder. Guru kelimesi genel tanımına bakacak olursak spiritüel bir öğretmen, aziz, akıl veren bir kişi, spiritüel bir lider, efendi, uzman, otorite, bilgili kişi, spesyalist ya da büyüğümüz. So anyone who is senior than us and has more experience or knowledge in any field, he's a guru. Bizden herhangi bir noktada daha üstün olan bir büyüğümüz aslında guru olarak tanımlanabilir. And generally in India, any person who even the person who is teaching you how to play the violin, he is a guru. Ve Hindistan'da size herhangi bir şey öğreten bir kişi, yani bir keman da öğretiyor olabilir, o gurudur. And later we'll touch it because we in our spiritual tradition, Vedic tradition, we have another word which is distinct from the general word guru. Ve biz bunun üzerine değineceğiz. Çünkü bizim Vedik geleneğimizde, Vedik spiritüel geleneğimizde aslında gurunun bu genel kullanımdan daha farklı bir kelime vardır. Manevi öğretmen için kullanılan. We have the word acharya. Biz acharya kelimesini kullanıyoruz. But now let's define the word guru Ama first. şimdi ilk olarak guru kelimesini tanımlayalım. So in Kurma Purana it is stated, Kurma Puran'da şöyle deniyor. that person who gives instructions on the Vedas, as well as one's father, elder brother, king, maternal uncle, father-in-law, protector, maternal grandparents, paternal grandparents, relatives, and those who are elderly are all considered one's superiors. Vedalar üzerine herhangi bir talimat veren bir kişi ya da bir kişinin babası, büyük olan kardeşi, erkek kardeşinin abisi, kral, bir kişinin amcası, kayınpederi, onu koruyan herhangi bir kişi, onun anne tarafından büyük anne ve babası ya da baba tarafından büyük anne ve babası, akrabaları ya da kendisinden büyük olan kişiler hepsi bir kişinin büyükleri olarak kabul edilir. So any elder who has more experience, more wisdom in life, he is a guru. Yani herhangi bir kişi eğer bizden daha büyükse, daha çok deneyim sahibiyse biz onu guru olarak kabul ediyoruz. And therefore, especially in Eastern cultures, we have this great respect for elders. O yüzden biz Doğu kültürlerinde bu büyüklere çok saygı gösterildiğini görürüz. But even some phenomena in the material world can also play the role of a guru for us. Maddi durumdaki bir kişi de aslında bizim için guru rolünü oynayabilir. For one who is taught by his spiritual master, even a dog can teach him. Bir kişi aslında bir köpekten dahi öğrenebilir. For example, a dog is teaching us how to be loyal to the master. Örneğin bir köpek bize manevi öğretmene karşı nasıl sadık olacağımızı öğretebilir. The ocean can teach us, the moon can teach us, the sun can teach us. Yani bize ay öğretebilir, güneş öğretebilir. So we will not go into that because things will become more complicated now. So now let's stick to the general definitions of the concept of guru. Biz buna girmeyeceğiz çünkü biraz karmaşık bir hale gelebilir. Biz şimdi gurunun genel tanımına bakacağız. And the original word guru is coming from Sanskrit and is very similar with the Latin word gravis, which means who put pressure. Orijinal guru kelimesi aslında Latince'deki gravis kelimesiyle çok benziyor ve baskı kurmak anlamına geliyor. Who is grave, who is weighty, who is heavy. Ağır olan bir kişi. And
the general definition of word guru means heavy. Ve genel olarak guru'nun kelime anlamı ağır demek. For example, a woman when she's heavily pregnant, then she is known as guru. Ve bir kadın hamileliğin ilerleyen bir sürecinde ise o da guru olarak bilinir. Or a heavyweight wrestler, he's also known as guru. Ya da ağır sikletle güreşen bir kişi varsa ona da guru denir. A honeybee that is coming back from collecting nectar is also called guru patela. Ve aynı zamanda eğer bir arı çiçeklerden nektar toplayıp dönmüşse o da guru patel olarak bilinir. Anything that has substance, anything that has some weight, some authority is guru. Bir özü olan, bir otoritesi olan, bir ağrı olan herkes gurudur. And the opposite of the word guru is the word lagu. Ve guru kelimesinin zıttı olan kelime de lagudur. And lagu means superficial. Lagu means that thing that doesn't have any weight. Ve lagu da yüzeysel olan şeydir. Yani ağırlığı olmayan bir şeydir. And we have, again, we have some definitions of the word guru that why guru is heavy. Yine gurunun bazı tanımları var ve neden onun ağır olduğunu açıklıyor. He's heavy, yes, of course, because he can put pressure on the disciple. He can stress that this is serious. Evet, guru ağır denebilir çünkü o öğrencisine baskı yapar ve bunu ciddiye almasın der. But he's heavy also in the sense that he cannot be moved away by anything in this world. He's always remaining very fixed in his spiritual realization. Aynı zamanda ağırdır çünkü hiçbir şey tarafından yerinden oynatılamaz. Yani o spiritüel farkındalığında tamamıyla yerleşmiş, sabitlenmiş durumdadır. He's very steady in his swarupan, his desire to serve on the level of the soul, to serve the Supreme Lord. O kendi svarupunda yani ruh olma seviyesinde Rab'be hizmet etme konusunda tamamen sabitlenmiş durumdadır. And as I said, the guru technically, you know, one of the definition of the guru is Ve guru teknik olarak aslında onun tanımlarından bir tanesi yani. is the one to whom you gave the right to chastise you. Ve sizin kendinizi azarlama hakkını verdiğiniz kişi anlamına gelir. How have you thought of your relationship with your spiritual master, with your Gurudev, Guru Maharaj, in the light that this is the person to whom I gave the right to chastise me? Ve kim bunu düşünmüştü yani benim gurumla ilişkimde aslında kurduğum bağ benim bu kişiye beni azarlama hakkını veriyor olmam. Not to correct, but to chastise. Size düzeltme değil ama azarlama hakkını verdiğinizi düşünmüştüm. So, in that sense, Bhaktisiddhanta Saraswati sometimes he translated the word guru as the disturber. O yüzden Pakistan'da bazen guru kelimesini rahatsızlık veren kişi olarak çevirilir. One with whom is not easy to deal with. Uğraşması kolay olmayan kişi. Why? Because he doesn't have any problem to cut your ignorance. Çünkü o kişinin sizin cehaletinizi ortadan kaldırmakla ilgili hiçbir problemi yoktur. He doesn't have any issues, any motivation not to correct you, because he doesn't want anything from you. He don't need anything from you. Sizi düzeltmemek için hiçbir nedeni yoktur çünkü sizden beklediği hiçbir şey yoktur istediği. Because he doesn't have proper interest when he is helping a disciple. Çünkü o öğrencisine yardım ederken niyeti doğrudur. He's not interested in fame. He's not interested in the number of disciples. O kaç tane öğrencisi olduğuna ilgilenmez, ünle ilgilenmez. He's not interested in adoration or prestige. O hayran olunmakla veya prestij kazanmakla ilgilenmez. Therefore, the spiritual master is never flattering the ego of his disciple. Bu nedenle de bir manevi öğretmen hiçbir zaman öğrencinin egosunu şişirmez. He knows the right balance of two things, lalayat and tadayat. O iki tane şeyin dengesini çok iyi bir şekilde kurar. Layet ve damlet. Lalayat means that, come here my boy, you know, he's patting on your head and he's saying you are doing very well, very nice that you are doing this service. Layet demek, gel oğlum buraya çok güzel yaptın, aferin, başını okşamak gibi. And from another side, tadayat, he has to be strict with his disciple when the disciple is doing some foolish mistakes. Ve diğer taraftan tadayet, yani öğrenci yanlış bir şey yaptığında da ona karşı sert olması gerekir. And generally, Srila Prabhupada, he often used a verse from Chanakya Pandit, Ve Srila Prabhupada da genellikle Chanakya Pandit'ten bir kıta kullanıyordu. which said that if you are flattering a disciple, you are spoiling him.
Ve orada deniyor ki eğer bir öğrenciyi şımartıyorsanız, övüyorsanız onu şımartıyorsunuz. And there is a very beautiful letter in which Srila Prabhupada is saying that this is the duty of the spiritual master to find some fault. Ve çok güzel bir mektup var Srila Prabhupada diyor ki manevi öğretmenin görevi öğrencisinin hatasını bulmaktır. So if there is no fault, the spiritual master should find something to chastise the disciple. Ve hiçbir hata yapmamışsa da manevi öğretmen bir hatasını bulup yine de onu azarlamalıdır. But it's interesting because he's not taking pleasure in that. Bu çok ilginç çünkü o bunu yapmaktan keyif almıyor. And often the spiritual master can chastise his disciple for things that his disciple even never thought yet to do. Ve bazen manevi öğretmen öğrencilerin henüz yapmayı bile düşünmediği şeyler hakkında onu azarlar. But the spiritual master can feel some tendency to go in that direction. He's already chastising. Ama manevi öğretmen öğrencisinin o yana doğru hafif bir şekilde kaymaya başladığını hissederse o anda azarlamaya başlar. So don't think that the spiritual master is a kind of like cruel person. No, anything that he's doing, he's flattering you, he's chastising you, he's doing it for your benefit. So in that sense, he's heavy, he's guru, and he's serious. Kimse manevi öğretmenin zalim bir kişi olduğunu düşünmesin. Sizi yani övüyorsa da, sizi azarlıyorsa da her zaman bu sizin faydanızadır. O yüzden ağırdır yani gurudur. Now let's see another very beautiful definition of the word guru. Burada yine gurunun çok güzel bir tanımını görüyoruz. The word guru means darkness and ru means that which counteracts. Gu kelimesinin anlamı karanlıktır ve ruh kelimesinin anlamı da onu ortadan kaldırandır. The guru is thus known because he eliminates the darkness of ignorance. Ve guru bu şekilde bilinir çünkü o cehaletin karanlığını ortadan kaldırır. And devotees who has second initiation were chanting Gayatri mantra, Bhur Bhuvar Swar. Ve ikinci inisiyasyonunu alıp Gayatri mantrasını söyleyen adınanlar bunu söylüyorlar. Which corresponds with the three level of our existence in the material world. Ve bu da bizim maddi varoluştaki 3 farklı boyutumuzla ilgilidir. Physical, subtle and spiritual. Fiziksel, yani daha ince olan seviye ve spiritüel olan seviye. So a spiritual master, he's able to remove the ignorance of his disciples on those very three levels. Ve manevi öğretmen öğrencisinin cehaletini bu 3 farklı seviyede de ortadan kaldırabilir. Bhur means that he's liberating his disciple on the physical gross plane of his existence from ignorance. Bu demek aslında öğretmen öğrencisinin fiziksel düzeydeki cehaletini ortadan kaldırması. Kaba seviyede. For example, Bhaktisiddhanta Saraswati did not like when his disciples were either too big or too thin. Örneğin Bhaktisiddhanta Maharaj öğrencileri çok büyük olduklarında da çok çelimsiz olduklarında da bundan hoşlanmıyordu. If they're too big, they're eating a lot. Eğer çok büyüklerse demek ki çok fazla yemek yiyorlar. If they're too thin, it means they don't eat correctly. Çelimsizlerse de o zaman demek ki doğru şekilde beslenmiyorlar. So they should be like me and Nrsimha Krishna. It's a joke. So, a disciple, actually in Hari Bhakti Vilasa it is described that if a disciple is sick, this is a disqualification. Hari Bhakti Vilas'ta deniyor ki aslında bir öğrenci hastaysa bu bir niteliksizlik anlamına geliyor. Why? Because he will not be able to serve properly. Çünkü o durumda doğru şekilde hizmet edemeyecektir. Therefore, Srila Prabhupada said that you should exercise your body. O yüzden de Srila Prabhupada dedi ki sizin bu egzersizi yapmanız gerekiyor. You should eat proper food. Egzersiz yapmanız gerekiyor, iyi bir şekilde beslenmeniz And gerekiyor. now, according to our possibilities, either we should walk, we should run a little bit, we should do swimming, and so on. Yani neyse imkanlarımız onun dahilinde bir şey yapmamız gerekiyor. Ya yürüyeceğiz, ya birazcık koşacağız, ya yüzeceğiz. And Prabhupada gave a lot of instructions about how to take proper care about the body. Ve Srila Prabhupa'nın verdiği birçok talimat var. Bedenimizle nasıl iyi bir şekilde ilgilenmemiz gerekiyor. And we have the whole Ayurveda science about how to take, it's a preventive knowledge about how to take care about our bodies. Ve bütün Ayurveda bilimi de aslında bunun üzerine nasıl önleyici bir şekilde bedenimizle ilgilenmemiz gerektiğini anlatıyor. Then Bhuvar, psychical or psychic level
the spiritual master is dissipating the ignorance on that level too. Ve bu vav dediğimiz seviyede de aslında psikolojik seviyede de manevi öğretmen yine cehalet ortadan kaldırır. You are not the body, Sen beden değilsin but you are not the mind also. ama sen aynı zamanda zihnin The de mind değilsin. always is changing. Zihin devamlı olarak değişir. The mind is always, according to the modes of material nature, is changing the disposition. Madde doğan haline bağlı olarak zihin devamlı durumunu değiştirir. Is always speculating something. Her zaman bir şey üzerine yorum yapar. And the spiritual master is cutting it. Ve spiritüel öğretmen de bunu ortadan kaldırır. Like once a disciple came to Srila Prabhupada and said, Bir keresinde öğrencilerden bir tanesi Şila Prabhupa'ya geldi ve şöyle dedi. Srila Prabhupada, in my head I hear two voices. Şila Prabhupada, ben kafamın içinde 2 tane ses duyuyorum. Which one should I listen to? Hangisini dinlemem gerekir? And Prabhupada said to no one. Prabhupada dedi hiçbirini. You have to listen to me, Beni dinlemen gerekiyor. not to your voices inside. Kafandaki sesleri değil. So this is just a little example of how Prabhupada was dissipating the mental ignorance. Bu Şila Prabhupada nasıl bu zihinsel cehalet ortadan kaldırdığına dair birkaç örnek. And svar, which means the third level, the spiritual level. Ve var yani spiritüel seviye, en son seviye. Om Jnana Timirandasya Jnana Janashalakaya Chakshuram Mritamina Tasmai Shri Gurave Namaha. That the spiritual master is opening our eyes that is blinded by the darkness of ignorance. Spiritüelden cehaletin karanlığı nedeniyle kapanmış olan gözlerinizi açar. And he is doing that with the Jnana Deepa, or by the torch of knowledge. Ve bunu da Jnana Deepa'yla yani bilginin ışığıyla yapar. Now we have another beautiful definition from Paribhakti Vilasa, Ve Pariprashna Vilasa'dan diğer bir güzel tanım var burada. which is saying, Şöyle deniyor. one who is an ocean of mercy, who is fulfilled in all respects, who is possessed of all good qualities, who always works for the benefits of all souls, who is free from lust, who is perfect in all respects. Bir merhamet okyanusu olan kişi, bütün açılardan tatminiyete ulaşmış olan kişi, bütün iyi niteliklere sahip olan kişi, bütün ruhların faydasına her zaman çalışan kişi, şehvetten özgür olan kişi. Who is well versed in the scriptures and who knows the science of Krishna, who can remove all the doubts of his disciples and who is always alert in service of Krishna is to be known as a Guru. Bütün açılardan mükemmel olan kişi, kutsal metinleri çok iyi bilen kişi, Krishna'nın bilimini bilen kişi, bütün öğrencilerinin şüphelerini ortadan kaldırabilen kişi ve her zaman Krishna'ya hizmet etme konusunda uyanık olan kişi Guru olarak bilinir. So, Srila Shiva Maharaj is explaining one important thing regarding that, the statements of this kind from the Shastras. Shastralardaki bu tür ifadeler üzerine Şila Shiva Masnavi'nin yaptığı çok güzel bir açıklama var. We can see that here, for example, is described that Kripa Sindhum, that he is an ocean of mercy, Burada Kripa Sindhum deniyor. Mesela merhamet okyanusudur. that he is having a lot of good qualities. Onun birçok iyi niteliği vardır. He is free from lust, Şehvetten o özgürleşmiştir. perfect in all respects. Bütün açılardan mükemmeldir. And sometimes we should understand that this is usually these statements, they are describing the highest level of realization of the spiritual master. Biz şunu anlamalıyız ki burada bahsedilen niteliklere sahip olan kişi aslında manevi öğretmenler içinde en yüksek seviyeye ulaşmış olan kişidir. But sometimes the spiritual master, he may be quite young in his service as a spiritual master. Ama bazen belki bir manevi öğretmen kendi manevi öğretmen olarak başladığı görevinde çok yenidir. And Srila Shiva Maharaj is explaining that, for example, an ambassador of a country, Şila Shiva Masnavi bunu açıklıyor mesela. Örneğin bir ülkenin temsilcisi, konsolosu. there are old ambassadors who worked in this field, for example, for the last 40-50 years. Örneğin bazı elçiler vardır, onlar son 40-50 yıldır bu işle uğraşmışlar. And he has a lot of experience Ve onların çok fazla deneyimi vardır. in diplomacy. Yani diplomasi konusunda. He helped his country to deal with a lot of different issues with other countries. O kişi mesela kendi ülkesindeki birçok problemi çözmeye yardımcı olmuştur diğer ülkelerde. And of course, such a person is to be very respected.
Ve tabii ki böyle bir kişiye çok saygı duyulması gerekir. From another side, we have a young diplomat who just was appointed as the ambassador of his country. Ve diğer taraftan da çok yeni bir şekilde bu göreve atanmış bir elçi olabilir. And he just, I don't know, came from the university. Belki daha üniversiteden yeni mezun olmuş. Maybe this is the first country in which he is working as a diplomat. Belki bir diplomat olarak çalışacağı ilk ülkedir burası. And technically, of course, there is a difference between these two kinds of diplomats. Tabii ki bu iki diplomat arasında teknik olarak bayağı bir fark vardır. But from the moment that he was appointed as a diplomat, Ama o ülkeye diplomat olarak atandığı andan itibaren he's representing his country. o ülkesini temsil ediyor. And he cannot say, I'm sorry, dear young diplomat Prabhu, but you don't have experience, we will not deal with you. Kimse ona kusura bakma genç diplomat yani sen pek deneyim sahibi değilsin o yüzden seninle uğraşmayacağız diyemez. No, because if you are not dealing with him, you break the relationship with the whole country. Çünkü eğer ona iyi bir şekilde davranmazsanız o ülkeyle olan bütün ilişkilerinizi bozarsınız. So, generally we should understand that these verses from the Shastras, they are describing the topmost level of the spiritual masters. Şastralarda gördüğümüz bütün ifadeler manevi öğretmenlerin en yüksek seviyede olanlarını aslında And ifade eder. for young mentors, for young spiritual masters, for young counselors, these verses, they describe direction which they should go and develop. Yani genç mentörler için, genç manevi öğretmenler için bu tür kıtalar aslında gitmeleri gereken yönü gösterir. But others, they should understand and they should not treat them incorrectly just because he's a younger or this is an elderly spiritual master, this is a younger spiritual master and so on. Ama insanların bunu anlaması gerekir ve yani bu genç bir manevi öğretmen, bu daha deneyimli, daha senior bir manevi öğretmen diye ona kötü davranmaması, yanlış davranmaması gerekir. Now we see some definitions of the spiritual master from the spiritual point of view that Srila Prabhupada often gave in his classes. Biz Srila Prabhupāda'nın genel olarak derslerinde bahsettiği manevi öğretmen özelliklerini göreceğiz şimdi. For example, Srila Prabhupada is saying that anyone who imparts transcendental knowledge based on Guru Sadhu and Shastras, he is a Guru. Srila Prabhupada Guru'yu şöyle tanımlıyor. Guru, Sadhu ve Shastra'ya temellenmiş bir şekilde transandantal bilgiyi aktaran herhangi bir kişi gurudur. So in that sense, there are Vatma Pradashka Gurus, there are Shiksha Gurus, there are Diksha Gurus. I mean, all of them, they do this function. Shiksha Guru'lar, Diksha Guru'lar hepsi aslında bu fonksiyonu yerine getirirler. And you should also be careful and not to treat your Diksha Guru with great respect, but some senior Vaishnavas, some mentors who is dealing with you day by day, you just don't care about them only because he doesn't have the status of a Diksha Guru. Ve bu hataya düşmemek gerekir. Yani Diksha Guru'nuza gereken saygıyı gösterip de sizinle her gün ilgilenen, otoriteniz olan, sizden daha ilerlemiş bir adamına karşı aynı saygıyı göstermemek bir hata olur. Because any senior Vaishnava who is teaching you the transcendental knowledge based on Guru Sadhu and Shastra, by definition he is a Guru. Çünkü size Guru Sadhu ve Shastra'ya dayanan bir şekilde transandantal bilgiyi aktaran herhangi bir senior adamın aslında gurudur tanımlayı. And by ignoring him or her, you are committing the third offense of the holy name, Gururavagya. Ve siz onu görmezden gelerek aslında kutsal isimlere karşı işlenen kabahatler içerisinde üçüncüyü işlemiş olursunuz. Then another definition, one who has completely surrendered to his Guru. Ve ikinci tanıma baktığımızda kendi gurusuna tamamen teslim olmuş olan kişidir. And Srila Prabhupada strongly spoke against self-appointed Guru. Ve Srila Prabhupada kendi guru tayin eden kişilere tamamıyla karşıydı. The teacher who is the personification of humility, tolerance, compassion and dedication. Alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, şefkatin ve adanmanın şahsı olan öğretmen. The teacher who illuminates the consciousness of a disciple who takes refuge in him by giving initiation into the process of realizing transcendental knowledge. Transandantal bilgiyi fark etmek için gerekli olan sürece girmesi için ona inisiyasyon vererek bir öğrencinin bilincini aydınlatan ve ona sığınmış olan kişiyi aydınlatan öğretmendir. One who plants the seed or mantra into the heart of the disciple. Öğrencisinin kalbine mantrayı veya tohumu eken kişidir. There are about every definition we can talk
hours. Her bir tanım üzerine saatlerce konuşabiliriz. We are just touching them. Sadece dokunup geçiyoruz. şu But an. I just recently heard a very beautiful class by Srila Niranjana Maharaj. Ama yakın bir zamanda Şirin Ercan'ın vermiş olduğu çok güzel bir ders dinledim. And he was explaining in this, actually it was a Vyasa Puja class. Aslında Vyasa Puja dersiydi onun. And he explained in this class that there are different definitions of Bhakti Lata, or the seed of devotion that we receive in the heart from the spiritual master. Ve bu derste Bhakti Lata'nın yani manevi öğretmenden alınmış olan spiritüel tohumun farklı tanımları olduğunu söylüyor. And Srila Prabhupada and Chaitanya Charitamrita is saying that this seed means the knowledge about the process. Ve Chaitanya Charitamrita'da aslında şöyle söylediğini görüyor Srila Prabhupa'nın. Bu aslında sürecin tohumudur deniyor. But in another place, in one of his purport in Srimad Bhagavatam, Ama başka bir yerde Srimad Bhagavatam'a yaptığı yorumlardan birisinde Srila Prabhupada is saying that the seed Bhaktilata Bija o tohumdan bahsediyor Bhakti Lata Beach diye. is actually the taste that the spiritual master is sharing with his disciple. Aslında manevi öğrencisiyle paylaştığı tattır diyor bunun için. Taste for devotional service. Adamla hizmeti için duyulan tattır. So it's a very interesting thing that he's sharing his taste, he's relishing it, and he's able to transmit the same taste. Ve bu çok ilginç. O aldığı tadı paylaşıyor. Onun tadını alıyor ve bunu aynı zamanda aktarıyor, yayıyor. So again, as I said, we can talk a lot about all of these definitions, but time is short now. I just want to give the last definition of a guru. Dediğim gibi bu tanımın her biri üzerine saatlerce konuşabiliriz ama zamanımız azaldı. Şimdi bir tanım daha vermek istiyorum. There is this very beautiful verse in Chaitanya Charitamrita which is saying, Jiva Sakshat Nahitata Guru Chaitanya Shiksha Guru Hare Krishna Mahanta Swarupa. Burada da Chaitanya Charitamrita'dan çok güzel bir kıta görüyoruz. Jiva Sakshat Nahitata. Since one cannot visually experience the presence of the super soul, he appears before us as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna himself. Bir kişi görsel olarak yüce ruhun varlığını deneyimleyemediği için o bizim önümüzde özgürleşmiş bir adana olarak belirir. Bu tür bir manevi öğretmen Krishna'dan başka birisi değildir. So the synonym of the word guru is the word mahanta used in this verse. Ve bu kıtada guru yerine onun eş anlamlısı olarak kullanılan kelime mahanta. And Prabhupada is translating the word mahanta as the topmost devotee. Ve Prabhupada bu mahantanın en yüksek seviyeye ulaşmış olan kişi olduğunu söyler. But mahanta also means the head of a school, Ama mahanta aynı zamanda bir okulun başkanı anlamına da gelir. the head of an ashrama, Bir aşramın başkanı the head of a monastery, ya da bir manastırın lideri or if we will speak in the modern terms, ya da modern terimlerle konuşacak it olursak means the head of a center, bir merkezin başkanı. of a preaching center. Yani Krishna bilincini yayma faaliyetlerini yapıldığı So- merkezin başkanı. So usually our poor temple presidents who are just criticized by anybody and everybody, Bunlar da aslında herkesin kendini eleştirdiği zavallı tapınak başkanlarımız. but technically they're mahantas. Ama teknik olarak onlar mahantalar. Why? Because they're taking responsibility for organizing a platform which is giving spiritual education for a lot of people. Çünkü onlar birçok kişi için spiritüel bilginin verildiği bir platformun organizasyonlarıyla meşguldürler. And I remember how Srila Shivaram Maharaj once told me personally. Bir kez dışında Şivaraması'ndan bana kişisel olarak bir şey söylemişti, onu hatırlıyorum. If you really wanted to make Srila Prabhupada not just angry but mad, Siz Srila Prabhupa'yı sadece çıldırmak değil de onu çılgına çevirmek istiyorsanız, and Prabhupada had different levels of anger. Prabhupa'nın öfkesinin farklı boyutları, farklı seviyeleri oluyor. Usually we know Srila Prabhupada ki jai, blissful Srila Prabhupada. Biz genelde Srila Prabhupa'da hicai diyoruz, onun böyle çok mutlu hallerini biliyoruz ama. Srila Prabhupada sometimes he could be really heavy. Ama bazen Srila Prabhupada gerçekten çok ağır olabiliyordu. And Shuddha Prabhu is describing that Prabhupada, for example, he had 3 phases of anger. Ve Shuddha Prabhupada, Srila Prabhupa'nın öfkesinin 3 farklı seviyesi olduğundan bahsediyordu. First stage, Prabhupada became red-faced.
İlk seviyede onun yüzü kızarmaya başlıyormuş. The second stage, he became red-faced and his lower lip started to tremble. İkinci seviyeye geçtiğinde yüzü hala kıpkırmızıyken alt dudağı da yavaş yavaş titremeye başlıyor. Prabhupada could use some strong words like, for example, that you don't have brain, you have calm down instead of brain. O bazen çok sert sözcükler kullanabiliyordu. Senin kafanda beyin yerine tezek var diye. But the third stage was, the Prabhupada was so angry that he didn't want even to talk. Ama üçüncü seviyeye ulaştığında Prabhupada o kadar öfkelenmiş oluyordu ki artık konuşmak da And everybody felt that intense energy coming from Prabhupada. ve herkes etrafındaki ondan gelen o yoğun enerjiyi hissediyordu. By the way, sometimes Bhaktisiddhanta Saraswati, when he was going on his balcony, he was looking across the fields nearby the temple. Bazen Bhaktisiddhanta Sarasvati balkonuna çıkıp da bu etraftaki tarlalara baktığında Some peasants were working in the fields. ve orada çalışan bazı çiftçiler oluyordu. They physically felt the glance of Bhaktisiddhanta Saraswati on their backs. Onlar sırtlarında arkada dönük olmalarına rağmen Bhaktisiddhanta'nın bakışını gerçekten fiziksel olarak hissediyorlarmış. And they were turning and they were paying obeisances because Guruji is looking at us. Ve sonra dönüp ona doğru hürmetlerini sunuyorlarmış çünkü Guruji'nin arkalarında olduğunu hissediyorlarmış. So anyway, the idea is that Srila Shivara Maharaj said that if you wanted to make Prabhupada mad, Söylemek istediğim şey şudur. Şimdi Şivara şöyle demiş. Yani eğer onu gerçekten öfkelendirmek, çılgına çevirmek istiyorsanız you had to come to him and criticize your temple president, and then Prabhupada definitely would become mad. onun yanına gidip tapınak başkanımızı eleştirmeyi deneyebilirsiniz. O gerçekten bundan dolayı çılgına dönecek. So this is a very important, very important definition of the word guru. It's a mahanta. So our temple presidents, our temple commanders, our mentors, teachers, Bhakti Shastri teachers, they are there in this word, mahanta. Bu gurunun çok önemli bir tanımı ve bizim tapınak başkanlarımız, tapınak komanderlerimiz ya da işte Bhakti Shastri öğrencilerimiz, bizim mentorlarımız hepsi bu tanıma giriyorlar. Yani mahantalar. And the final word is the word acharya. Ve nihai olarak tanımlayacağımız kelime de acharya. Acharya is one who has studied and understood the meaning of the scripture, who then inculcates this meaning into the behavior of others while himself practicing what he preached. Acharya kendisi kutsal metinleri çalıştıktan sonra onların anlamını anlamış olan kişidir. Bunu başkalarının bu anlamı başkalarının hareketlerine de benimsetmeyi başaran kişidir ve kendisi de aynı zamanda neyi anlatıyorsa onu pratik eden kişidir. Apanachar korite prachar. So first you live by it and then you preach. İlk olarak siz bir şeyi yaşarsınız, sonra onu anlatmaya başlarsınız. He is teaching by his own example. O kendi örneğiyle öğretir. And he is forming his disciples' character. Ve o öğrencisinin karakterini şekillendirir. And this is the difference between a professor in the university and a guru, teacher, acharya. Ve bu da üniversitedeki bir profesör ve bir guru veya acharya arasındaki farktır. The professor is not interested in building your character. Bir profesör sizin karakterinizi şekillendirmekle ilgilenmez. He is interested just to give the material, he's getting money, and I've done my job. Size sadece ders materyalini verir, yani ben işimi yaptım diye düşünür. But the guru is interested that you transform your character. Ama guru sizin karakterinizin dönüşümüyle ilgilenir. That you transform it from iron to gold. O demirden altına doğru dönmenizi ister. And we could talk a lot about that, but maybe you have some questions about things that we already discussed. Ve bunun hakkında çok konuşabiliriz ama belki şu ana kadar konuştuğumuz konularla ilgili bir sorunuz vardır. Tomorrow, as I said, we will speak about Pranipat and then Pariprashna and Sevaya, but now it was just a few words about who is a spiritual master towards which we have to approach in the mood of surrendering, questioning and serving. Yani biz teslimiyet Pranipat hakkında Pariprashna yani sorgulama hakkında ve Seva sonraki günlerde de hizmet hakkında konuşacağız. Bugün sadece kendisine teslim olup soru soracağımız ve aynı zamanda hizmette bulunacağımız grubun tanımını yapmış olduk. Kim olduğunu konuştuk. Yes, Mataji Kanamari. Ben bir şey eklemek seviyesinde birisi değilim ama sadece hatırladığım bir şeyi söylemek istiyorum. I'm not a person on the level of commenting,
But I would like to share something that I remember. Yes, please. Bir keresinde guru kimdir sorusuna Krishna Malamataji'nin bir cevabı olmuştu. Once Krishna Mataji gave an answer to what is a guru. Guru, kalbinde Krishna'nın sevgisi olan kişidir. Krishna'nın Öyle mi? I said that she remembers that Guru is the one who has the love of Krishna in his heart. Yes. He has the love and he is able to transmit that love. He has a taste to service and he is able to transmit that taste for the service. Evet, o aşka sahip olan kişidir ve o aşkı da aktarabilen kişidir. O tada sahiptir ve o tadı da size verebilir. There are hundreds and thousands of definitions of who is a guru. Kimin guru olduğuna dair yüzlerce, binlerce tanım var. And the idea behind the quotes that I gave in this seminar Ve bu seminerde benim vermiş olduğum, anlatılamış olduğum bütün bu cümlelerin gerisindeki fikir şu. is to produce this click in our minds Yani bir klik yapmak istiyoruz biz İngilizce. that you have to interact with your spiritual master in order to receive the knowledge and the love from his heart. Manevi öğretmenimizin kalbinden o bilgiyi alabilmek için ve o sevgiyi alabilmek için sizin onunla etkileşime geçmeniz gerekiyor. Because otherwise, if you are passive in your relationship with the spiritual master, even if he has love in his heart, you'll not be able to receive it. Çünkü eğer siz manevi öğretmeninizle olan ilişkinizde pasif kalıyorsanız, onun kalbinde o aşk olsa da onu siz alamayacaksınız. Therefore, Prabhupada described that eagerness is one of the most important qualities of a disciple. O yüzden de Şrila Prabhupada bu istekliliğin aslında bir öğrencinin en önemli özelliklerinden birisi olduğunu söylüyor. And the exact example given in the Shastras is the example of a calf. Ve Shastra'da verilen örnek de bunun için bir buzağı örneği. If a calf is not interested in milk, Eğer bir buzağı yani süt içmekle ilgilenmiyorsa he'll die. ölecektir. But calves usually are very eager to get the mother cow's milk. Ama genelde buzağlar bu anne ineğin sütünü almak için çok heveslidirler. And the mother is interested to give milk. Ve anne de sütünü vermek ister. But usually mothers are not going to the calves. Ama genelde anneler gitmezler buzağın yanına. Calves are going to the mothers for milk. Genelde onlar gelirler süt içmek için. Therefore, we should understand, yes, the spiritual master is willing to give his milk, is willing to give knowledge. O yüzden bizim bunu anlamamız gerekiyor. Evet, manevi öğretmen bilgisini vermek istiyor bize. But it's your duty as a disciple to be eager. Ama öğrenci olarak istekliliğinizi göstermek sizin göreviniz. And how do you manifest this eagerness? By Pranipat, Pariprashna and Sevaya. Ve siz bu hevesinizi nasıl gösteriyorsunuz? Pranipat, Pariprashna ve Sevaya ile. I'm curious about something. So, like people that are on spiritual paths, they're trying different things and they're going different countries, meeting with people like potential gurus of certain peoples, for example. I'm just wondering, like, how should one find their own guru, like, or how's the feeling, or is it intuition, like, should everyone seek for a guru, or if you're on the path, the guru will appear in the right time, so Birçok manevi yolda olan kişi var, farklı ülkelere gidiyorlar, farklı öğretmenlerle tanışıyorlar. Benim sormak istediğim soru, merak ettiğim soru, nasıl bir kişi kendi gurusunu seçiyor? Yani bu bir sezgiyle mi oluyor, nasıl gerçekleşiyor? This relationship with the Guru starts with our understanding about what is the final goal of life. Bu guru bulma süreci bizim aslında yaşam nihai amacının ne olduğunu anlamamızla ilişkili. For example, you decide to become a musician in your life, Örneğin diyelim ki siz hayatınızda bir müzisyen olmaya karar verdiniz. and you identify yourself with a musician. Ve kendinizi böyle tanımlıyorsunuz. Then you understand that you need a teacher who will teach you music. O zaman bir öğretmene ihtiyacınız olduğunu anlarsınız, size bunu öğretebilecek. Or maybe you'll need an institution, for example, an university that will teach you music. Ya da belki bir enstitüye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Bir üniversite olabilir bu, müzik öğreneceğiniz. So, in any field, in computer science, in sport,
You want to become a sportsman, you need a coach. Yani bilgisayar olsun konu ya da spor olsun, yani bir şey öğrenmek istiyorsanız koleje gitmeniz gerekiyor. So in the same way, when somebody wants to understand who is God, what is the soul, what is the relationship between the soul and God, then at that point he comes to understanding that I need a guide who is realized in that field and who can teach me, who can help me to realize the same truth. Ve eğer bir kişi Tanrı'nın kim olduğunu, kendisinin kim olduğunu ve aradaki ilişkinin ne olduğunu anlamak istiyorsa, o zaman bu konuda bilgi sahibi olan, deneyim sahibi olan ve farkındalığa ulaşmış olan bir kişiye yaklaşması, onu da öğrenmesi gerektiğini fark ediyor. And then you start to ask the next series of questions, who can play the role of such a person? Ve sonra başka sorular sormaya başlar. Kim böyle bir rolü oynayabilir, bir manevi öğretmen olabilir? And we have two sides of our nature. We have, usually as a human being, we have a heart and we have a brain. Bizim genelde iki farklı yönümüz var. Bir kalbimiz var, bir de beynimiz var. And we should use our brain and our hearts in choosing a spiritual master. Ve biz manevi öğretmeni seçerken hem kalbimizi hem de beynimizi kullanmalıyız. And from the rational point of view, there are qualities or qualification of the spiritual master described in different scriptures, like the example that I gave you today. Yani akılcılık açısından bakacak olursak bizim bugün verdiğimiz gibi kutsal metinlerde tanımlanmış olan manevi öğretmenin özellikleriyle ilgili birçok kısım vardır. For example, before going to some university, you are studying the reputation of this university. Örneğin bir okula girmeden önce, üniversiteye girmeden önce o okulun başarılarıyla ilgili, ürünüyle ilgili bir şeyler duyarsınız. Or before wanting to buy some gold, first of all, you should understand what is gold and what is not gold. Ya da örneğin altın almak istiyorsanız önce neyin altın olduğunu, neyin altın olmadığını anlamanız gerekiyor. So we are doing some preliminary homework, Yani öncesinde biraz bir ev ödevimiz var. which means that we are using our intelligence to understand who is a guru, what are his qualities, what should be his qualifications. Yani bir gurunun kim olduğunu anlamak için, onun özelliklerinin ne olduğunu, niteliklerinin ne olduğunu anlamak için zekamızı kullanırız. And then of course, we should use our hearts also. Ama tabii sonra bizim kalbimiz de buna dahil edilmeli. For example, by using our intelligence, we detected 3, 4, 5 spiritual masters. Diyelim ki zekamızı kullanarak biz 3, 4, 5 tane manevi öğretmeni seçtik. And we have to choose that you will live with her. Eğer onunla yaşayacağından emin olmak istiyorsan, You should invite her to fix the apartment. apartmanda bir şey tamir etmesi için onu çağırman gerekir. This is one of the most difficult things, to cooperate with somebody in fixing something in the apartment, to paint something, or to поклеить обои, как сказать. Duvar kağıdı yapıştırma. Hayattaki en zor şeylerden birisidir yani bir duvar boyamak veya duvar kağıdı yapıştırmak, beraber bu için işbirliği yapmak. How to say it in English? Wallpaper. Wallpaper, yeah, to put the wallpapers on the walls. Evet, yani duvar kağıdı koymak için duvarlara. Because you see the person in a critical situation. Çünkü o kişiyi aslında kritik bir durumda görürsün. And maybe your heart was attracted to her. Belki kalbiniz o kişiye karşı bir çekim duymuştu. But when you glued some wallpapers together, you really see what is she made of. Ama eğer birlikte duvar kağıdı yapıştırırsanız onu gerçekten neden yapıldığını görürsünüz. Or she see what you are made of. Evet, o sizin nasıl birisi olduğunuzu görür. So therefore the Vedas are saying that there is a period of mutual testing of each other between the guru and disciple. O yüzden de Vedik metinlerde guru ile öğrencisi arasında bir test dönemi olması gerektiği söylenir. Disciple is obliged to test his guru during at least 1 year. Yani öğrencinin gurusunu en azından 1 yıl boyunca test etmesi gerektiği. And the spiritual master is obliged to test his disciple at least for 1 year before giving initiation. Ve manevi öğretmenin de inisiyasyon vermeden önce en az 1 yıl öğrencisini, öğrenci adayını test etmesi gerekir. And this is helping both of them to use their hearts and their heads or their intelligence to understand that yes, our relationship will work. Ve bu ikisi için de iyidir çünkü bu süre içinde bu ilişkinin yürüyüp yürümeyeceğini görmek için kişiler hem beyinlerini hem de kalplerini kullanma şansı buluyor. And yes, that is the statement that when the disciple is ready, then the guru appears. Böyle bir söz de var yani öğrenci hazır olduğunda öğretmen onun karşısına çıkar diye. And we can go into the extremes by
by using this statement. Yani bu ifadeler biraz uçlara gidebiliriz. And some popular gurus sometimes they're exploiting this statement. Bazen de popüler gurular bu tür sözleri biraz sömürüyorlar. Therefore, we should, when you are ready, but you are ready when you made your homework, when you study the subject. Evet, hazır olduğunuz zaman hazır olmak ne anlamı geliyor? Yani bu konuyu çalışmış olmak anlamına geliyor. Ev ödevinizi yapmış olmak lazım. Therefore, you should understand who is a spiritual master, what is his qualification. O yüzden manevi öğretmenin kim olduğunu, onun niteliklerinin ne olduğunu bilmelisiniz. And yes, you should be attracted by your heart also. Ve evet, aynı zamanda kalbinizin de o kişiye karşı yani bir şey hissetmesi gerekiyor. But again, first question is why you need a spiritual master. Ama en önemli, en önce gelen soru neden bir spiritüel öğretmene ihtiyacınız var? Because this is not just a trend, it's not just a fad, it's a serious thing. Çünkü bu sadece bir yani trend değildir, yani sadece inançta olamaz, yani bu ciddi bir şeydir. If you want to become a self-realized soul and to realize your relationship with God, then you need to accept the guidance of such a person. Gerçekten benlik idrakine varmak istiyorsanız ve Rab'le olan ilişkinizi yani anlamak istiyorsanız sizin manevi bir öğretmene ihtiyacınız vardır. Thank you for the next question. Güzel bir soruydu, teşekkürler. When we should finish. Şimdi bitirmemiz gerekiyor. Does anybody have the last question? Son bir sorusu olan var mı? Yes. Vishnu Shak. Please. Спасибо за лекцию. Я хотел узнать, будет ли дальше возможность? Birisi de bizi çeviriyor. Dersten almak imkanımız olur mu? Не все вопросы уже задавать. Ne dersen? Konuşmak istiyorum. I'll do whatever Nrsimha Krishna Prabhu will order me to do. Söylesin, master da yapacağım. Kişisel var mı? Yeah, the question was if there will be some meetings and whatever Nrsimha Krishna Prabhu is arranging, that will be. Kişisel olarak görüşme imkanımız olacak mı diye sormuş. Radha Govinda Prabhu'da Nrsimha Prabhu nasıl isterse o şekilde gideceğiz. Шарбуджи Матач. Можете на турецком затем раз. O kadar gurunun definition tanımı söyledi ki ben kendim ne kadar guru aparat yaptığını fark ettim. Özellikle akrabalara gelince. After all these definitions, I just realized how many guru apparat I have already done, especially when the relatives are considered. Bu da kutsal isimlerden çok önemli bir kabahatlerden bir tanesi. So it's also one of the offenses against the holy name. Şimdilik o sadece beni çok istiyor. I just wanted to say I became very sad about that. Abivantika'nın da bir sorusu vardı. Abivantika senin sorun mu vardı? You had a question? Если можно. Да. Сейчас я отвечу быстренько и потом отвечу на ваш вопрос. So, regarding Shadbhuja Gauranga Mataji's question, Sadhguru Gauranga Mataji'nin sorusuyla ilgili olarak. you have a right to do mistakes, Senin hata yapma hakkın var. but you don't have the right to insist on doing mistakes. Ama hata yapma konusunda ısrar etmeye hakkın yok. Therefore, do mistakes and be happy because the spiritual master, the devotees, they're ocean of mercy, they'll correct you, they'll take care about you. Hata yap ve mutlu ol çünkü manevi öğretmen, adananlar seni düzeltecekler ve hatalarını söyleyecekler. Don't always walk in this fear that I do mistake here, I do mistake there. A child has the right to do mistakes. Yani devamlı bu korkuyla yaşama, orada bir hata yapacağım, burada bir hata yapacağım. Bir çocuğun hata yapmaya hakkı vardır. And as Megambari Mataji said, that the spiritual master has this transcendental love in his heart. Ve Megambari Mataji'nin söylediği gibi manevi öğretmenin kalbinde bu transandantal aşk vardır. And with that love in his heart, he will correct you. Ve bu aşkla, bu sevgiyle seni düzeltecektir.
And therefore don't be scared about that. O yüzden bundan korkma. Just don't insist when you are corrected, don't insist that no, I know better. Sadece bu konuda ısrar etme. Yani birisi seni düzelttiğinde hayır ben daha iyi biliyorum diye düşünme. But otherwise, it's absolutely natural for us as children in spiritual life to do some mistakes. Onun dışında yani biz manevi hayatta birer çocuk gibi olduğumuz için hata yapmak hepimiz için çok doğal. And we are learning by mistakes. Ve biz bu hatalardan öğreniyoruz. Therefore, enjoy your infancy in spiritual life and don't bother about that too much. O yüzden de spiritüel hayattaki bu çocukluk döneminin keyfini çıkar ve çok fazla da bunu kafaya takma. Because the Vedas are saying Çünkü Vedalarda şöyle deniyor. that when a child is doing what he is doing biologically in the hands of his mother, Bir çocuk annesinin ellerinde bir çocuk olarak biyolojik olarak ne yapması gerekiyorsa onu yapar. the mother still loves his child and is cleaning him and is saying that this is like the aroma of the roses. Ve anne de onu temizler ve de der ki bu aynı gül gibi kokuyor. Why? Because she loves his child. Çünkü o çocuğu sevmektedir. So in the same way, the spiritual master loves his disciples even when they are doing some stupid things. O yüzden de manevi öğretmen de öğrencilerini aptalca şeyler yaptıklarında da hala seviyordur. Therefore, enjoy your infancy. Don't worry too much. O yüzden de lütfen bu çocukluğun tadını çıkar ve çok da fazla endişelenme. But you should grow at the same time. Ama aynı zamanda da büyümen gerekiyor. And the more mature you'll become, the less mistakes you will do. Therefore, I would change the words offenses that you are using with the words mistakes. Ve sen büyüdükçe de olgunlaştıkça da daha az hata yapmaya başlayacaksın. O yüzden ben senin kullandığın kabahat kelimesi yerine hata kelimesini kullanmayı, onu değiştirmeyi tercih ediyorum. But a mistake can become an offense if you insist that no, I'm the right, you don't know. Ama bir hata, sen bu şekilde ısrar edersen ben doğruyum, sen yanlışsın diye, o zaman bir kabahate dönüşebilir. So, offenses is a problem. Mistakes is not a problem. Kabahatler evet problemdir ama hatalar değil. Да, вот у нас предстоит самый главный экзамен в жизни всех. Bizim geleceğimizde en önemli bir sınavımız olacak. We will have a big exam in our future. Sorry. Anybody need English translation? Когда мы будем покидать это тело, Bedenimizi terk ettiğimiz zaman. When we are living from our bodies. это может быть в любой момент. O da her an oluşabilir. And this can be at any moment. Я понимаю, у меня сейчас ни шуданавы нет, я не рануга бхакти. Ben şimdi şu tanımda değilim, ben Raganuga Bhakti'de değilim. I'm not at the level of Shuddhanam or Raganuga Bhakti at the moment. Вот эта вот связь с гуру вот в этот момент какова и что можно еще больше сделать, чтобы удовлетворить своего гуру Махараджа. Ну и какова его будет даже на расстоянии помощь, допустим, Soruyu söyle sen. O anda, ölüm anında Guru Maharaj'la ilişkimizi nasıl derinleştirebilirim, o bana uzaktan olsa nasıl yardımcı olur? How can I develop my relationship at the moment of death? How he can approach me if we are far away from each other? We have Vapa Association and Vani Association with the Spiritual Master. Bizim manevi öğretmenle Vapu ve Vani birlikteliğimiz vardır. And on the level of Vapu, we receive personal instructions. Vapu seviyesinde biz kişisel talimatlar alırız. And on the level of Vani, we receive general instructions that the Spiritual Master is giving. Ve Vani seviyesinde de manevi öğretmenin verdiği genel talimatlar vardır. And we can have a lot of personal association, but we'll not learn much. Biz çok fazla kişisel ilişkiye, birlikteliğe sahip olabiliriz ama çok fazla öğrenmeyebiliriz. If we don't have eagerness. Eğer buna istekli değilsek. But at the same time, we can have
very, very little association, personal association, and we have general association on the level of general instruction, but if we are eager, we are learning very, very fast. Ama bizim kişisel anlamda çok fazla birlikteliğimiz olmayabilir ve biz daha çok bani seviyesinde, yani onun genel talimatlarını alıyor olabiliriz. Ama eğer istekliysek o zaman çok şey öğrenebiliriz. Like Srila Shivaram Maharaj also gave the example. Şurada Şivamızdan da aynı örneği vermiştim. You can have a guru Uttama Adhikari Sizin Uttama Adhikari seviyesinde bir grubunuz olabilir. and you don't have eagerness. Ama isteğiniz olmayabilir. You will not advance. Siz ilerlemeyeceksiniz. You can have a guru, maybe not Kanishta Adhikari, but Madhyama Adhikari, Belki Kanishta Adhikari değil ama Madhyama Adhikari seviyesinde bir but öğretmeniz you have a olabilir. lot of eagerness, Ama sizin çok öğrenme isteğiniz varsa and your advancement will be very, very fast. ve sizin ilerleyişiniz çok çok hızlı olacaktır bu durumda. Therefore, yes, time is passing, Ve evet, zaman geçiyor. and we should invest our time in the right way. Bizim zamanımızı doğru şeye aktarmamız gerekiyor. We should develop eagerness, Ve istek geliştirmemiz lazım. and Srila Prabhupada also said that our Raganuga Bhakti, our eagerness, these things are coming from above as the result of mercy, the special mercy that we receive. Ve Şila Prabhupada dedi ki Raganuga Bhakti ya da hevesimiz bunlar hep yukarıdan gelir. Bunlar bir merhametle bize geliyor. And Srila Prabhupada said that an open secret in spiritual life is mercy is received by preaching, by giving knowledge to others. Ve spiritüel yaşamda açık olan bir sır vardır. Bu da merhametin diğerlere Krishna bilincini verdiğinizde geleceğidir. For Yarideka Tarika Hare Krishna Upadesh, try to invest your time in sharing Krishna consciousness with others. Siz zamanınızı Krishna bilincini başkalarıyla paylaşmaya harcayın. This will show to your spiritual master that you are eager to apply his instruction. Bu sizin manevi öğretmeninize onun talimatlarını yerine getirme konusunda ne kadar istekli olduğunuzu gösterecektir. And you are definitely an object of mercy and benedictions from the spiritual master. Ve kesinlikle manevi öğretmeninizin merhametine ve takdislerine ulaşacaksınız da bu şekilde. Prabhupada gave the example of Pratvanga Maharaj, Prabhupada Katvanga Maharaj'ın örneğini verdi. that he was fighting for the demigods. O yarı tanrı için savaşıyordu. And the demigods were very, very pleased by how he conducted the war and how he was fighting for them on their behalf. Ve yarı tanrılar da nasıl bütün bu savaşı organize ettiği konusunda, nasıl onlar için savaştığı konusunda çok mutlulardı. And after they won the war, Ve savaşı kazandıktan sonra the demigods wanted to give a benediction to Pratvanga Maharaj. yarı tanrılar Katvanga Maharaj'a bir takdis vermek istediler. And they said, would you like to have a benediction from us? Ve sordular ona, bizden istediğin bir şey var mı bu takdis? And Pratvanga Maharaj said, yes, I would like to know when I will die. Ve Katvanga Maharaj dedi ki, evet benim bilmek istediğim şey var, ne zaman öleceğimi bilmek istiyorum. And the demigods, they checked the karmic recordings and they said, you have a few minutes to live. You will die in a few minutes. Ve onlar da karmik kayıtları kontrol ettiler ve dediler ki senin birkaç dakikan var And ölümüne. right on the spot, Pratvanga Maharaj immediately surrendered to the Lord and attained perfection. Ve Katvanga Maharaj da o anda hemen Rabbe teslim oldu ve mükemmelliğe ulaştı. So he was very, very eager in his heart. O kalbinde çok istekliydi. Therefore, yes, time is passing and we have to develop this eagerness. O yüzden de zaman geçiyor evet ve bizim bu hevesi oluşturmamız gerekiyor. In Sanskrit it's called laulyam. Buna Sanskrit dilinde laulyam deniyor. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yadi Kutopi Tapyate Tatra Laulyama Kim Yam Ekalam Janma Koti Sukritaya Nalabhyate. That Krishna Bhakti can be attained only by eagerness, by laulyam. You want it, really. Krishna Bhakti gerçekten bu laulyamla, bu istekle, bu açgözlülükle elde edilir. How do you show to Krishna that you really want it? Ve siz Krishna'ya gerçekten bunu istediğinizi nasıl gösterebilirsiniz? You help other living entities to receive Bhakti. Diğer canlı varlıkların da Bhakti'ye ulaşmasına yardımcı olun. And then Krishna is taking you seriously and is giving his mercy for you. Krishna o zaman sizi ciddiye alır ve merhametini verir. Therefore just preach, don't
worry so much about how much time you have. O yüzden de sadece Krishna bilincini verin, ne kadar zamanınız olduğuyla ilgilenmeyin. I remember Bunu şey düşünmeyin. how my spiritual master told me Ben bir kez de manevi öğretmenim bana ne dediğini hatırlıyorum. that even if you try your best, you still will not attain perfection. Sen elinden gelen en iyisini yapsan da mükemmelliğe ulaşamayacaksın. But if this one life you dedicate to Lord Chaitanya, Ama eğer bu bir hayatı Chaitanya'ya adarsan, then at the time of death, even in spite of having a lot of different impurities in your heart, Lord Chaitanya will annihilate all of those impurities and will take you back home, back to Godhead. o zaman ölüm anında senin kalbinde birçok henüz temiz olmayan şeyler olsa da yine de Rab Chaitanya bunları ortadan kaldıracak ve seni Tanrı'nın şahsına geri götürecek. So this is the open secret that we have, Bu bizim sahip olduğumuz açık bir sır. and we should just be eager to use it. Ve bizim de bunu kullanmaya istekli olmamız gerekiyor. And the spiritual master, in his heart, will feel that you are very serious in accepting Krishna consciousness and sharing Krishna consciousness, and he will shower all of his mercy upon you. Ve manevi öğretmen de kalbinde sizin Krishna bilincini alma konusunda ve başkalarına verme konusunda ne kadar istekli olduğunuzu hissedecektir ve o zaman da size merhametini yağdıracaktır. Okay, dear devotees, thank you so much, and I'm sorry that we are late, and then we'll continue tomorrow at 7. Sevgili hanımlar, çok teşekkürler. Biraz geciktik. Yarın devam edeceğiz. Saat 7'de başlayacak program. Srila Prabhupada ki Jai. Radha Govinda Prabhu ki Jai. Jai.